Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle güzel bir bebe yünüm var. Bununla harika bir model başlayacağım. 100 gram, 240 metre uzunluğu olan iplerden. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel, kolay, ajurlu bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Bu model için ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 4 olması gerekiyor. Şöyle göstereyim. 6 bir model için, 6 bir model için şöyle 6 ilmek bir, sonuna 4 ilmek ekliyoruz. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlıyoruz ilmek sayımızı. Benim şişimde şu anda 22 ilmeğim var. 22 ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzünde bir sıra ters ördüm. Lastik yapmayacağım için bu işlemi yaptım. Bir sıra zemin hazırladım. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi ördüm. Daha sonra kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters, 2 ilmekten sonra şimdi geldik şu 4 ilmeğe. Bu 4 ilmek üzerinde işlem yapacağım. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir alarak sola doğru kestim. Önce artırma, daha sonra 2 ilmeği kestik. Devamında 1 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters, arada 2 ilmek ters ördüm. Daha sonra bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir alarak sola doğru düz ördüm, kestim. Devamında 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters, sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir aldım. Şöyle düz örerek sola doğru kestim. Önce bir artırma yapıyorduk, pardon. 2 ters ilmekten sonra bir artırma, daha sonra sıradaki 2 ilmeğimizi düz örerek sola doğru keselim. Daha sonra 2 düz ilmek, kesme işleminden sonra 2 düz ilmek. Sıra sonunda 2 ters ilmekle sıramı tamamlıyorum. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. O sonuna artı 4 ilmek dediğimiz bu arkadaşlar. 2 ilmek burada tersimiz oluşacak. Birer tane de kenar ilmeği için kullanacağız. 4 ilmeği sonuna bunun için ekliyoruz. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz. Yani arka yüzünde ilmekleri olduğu gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olarak örelim. 2 düzden sonra 4 ters. Şu artırmam da ters örüyorum. 4 ters ördüm. 2 düz, 4 ters. Arka yüzünde yapacağımız işlem bu. İlmeklerimizi tersleri ters, düzleri düz. Şu artırma yani ajurlarımızı da ters örüyoruz arka yüzünde. Sıra sonunda 2 düz, bir de kenar ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Bakın şöyle. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters ördüm. Terslerimizi burada ters örüyoruz yine. Şu bir önce artırma yaptığım ilmeği düz ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Şimdi kesme işlemi yapıyorum. Bakın burada 3 düz ilmeğimiz var. Şu ikisini bir alarak kestim sola doğru. Daha sonra sıradaki düz ilmeğimi de düz olarak ördüm.
2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 1 ilmek artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi yine düz örerek kestim. Bir düz ilmek. Yine ara modele geldim. 2 ters, 1 düz. Daha sonra sıradaki önce artırma yapıyorum. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir düz ilmek, sıra sonunda 2 ters ilmek. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 3. sıramı tamamladım. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerimi olduğu gibi örüyorum. Düzlerimi düz, terslerimi ters. Yani 2 düz, 4 ters olarak devam edelim arka yüzünde. Evet, sıramızı tamamlayalım. 2 düz, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, sıradaki bakın şu kesme yaptığımız ilmeğe kadar 2 ters 2 düz ördüm. Geldim bu kestiğimiz ilmeğe. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 düz ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. 2 ters ilmek, 2 düz ilmek örelim. Bir artırma yapalım. Sıradaki 2 düz ilmeğimizi de ikisini bir sola doğru keselim. 2 ters, 2 düz. Bir kez ipimi doladım, yani artırma yaptım, kesme yaptım. İlmeğe gelince bir sonrakini de aldım, sola doğru kestim. 2 ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzünde yine yapacağımız işlem aynı. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimizi düzleri düz, tersleri ters örerek devam ediyoruz. Şu şekilde devam edelim. 7. sıra ön yüzündeyim. Bakın burada 3 tane ajurumuz oluştu. Şimdi tekrar kesmeye buradan başlayacağız. İlmeklerimizi, modelin devamı yani. Burada düz ilmeklerimizi bitirdik. Şimdi yapacağımız işlem bu, bakın. 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters ördüm. 2 ilmek tersten sonra artırma yapmadan sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Önce kesme işlemi yaptım. Devamında bir düz ilmek ördüm. Bakın yine ajurlu kısmımız aynı hizaya gelecek. Bir artırma yaptım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Şöyle. 2 ters. 2 tersten sonra sıradaki 2 ilmeğimizi sola doğru keselim. Daha sonra bir düz ilmek örelim. Bir artırma, bir düz. Böyle devam ediyoruz. 2 ters. Terslerimiz zaten ters. Burada farklı bir işlem yapmıyoruz. Daha sonra 2 ilmek keselim. Bir ilmek düz örelim. Bir ilmek artırma yapalım. Bir düz. 2 ters ilmekle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Kesme işlemine devam ettik yine bu ön kısımdan, ama artırmaları bir ilmek sonra yaptık. Bakın şu arada.
Şu kısım devamı. 8. sıra arka yüzündeyiz. Arka yüzünde yapacağımız işlem yine aynı. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimizi düzleri düz, tersleri ters örerek devam ediyoruz. Bu modelde dediğim gibi arka yüzünde farklı bir işlem yapılmıyor. İlmekleri gördüğümüz gibi yani. 2 düz, 4 ters. Arka yüzünü biraz hızlı yapıyorum. Çünkü farklı göstereceğim bir şey olmadığı için biraz burayı hızlı geçiyorum arkadaşlar. 2 düz, bir de kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıramı tamamladım. Dokuzuncu sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters ilmek ördüm. Yine burada kesme işlemi yapıyorum. Aynı yerde bakın. 2 düz ilmeğimi kestim. Daha sonra bir düz ilmek ördüm. Bir artırma yaptım. Kalan düz ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane ajurumuz oluştu bakın. 2 ters. 2 ilmeğimizi keselim. Sola doğru. Daha sonra bu ilmeğimi düz ördüm. Bir artırma yaptım. Bir düz ilmek ördüm. 2 ters. 2 tersten sonra kestim 2 ilmeği. Bir düz ilmek ördüm. Bir artırma yaptım. Bir düz ilmek daha ördüm. 2 ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. 10. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerimi olduğu gibi. Düzlerimi düz, terslerimi ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Modelimiz bir kez kurulmuş oldu arkadaşlar. Model 10 sıradan oluşmakta. Bu şekilde devam edecek. Şöyle göstereyim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ajurumuz olana kadar bu şekilde yaptık. Şimdi ikinci model kurulumunda şurada birinci sırada ne yaptıysak aynısını yapacağız. İsterseniz birinci sırayı beraber başlayalım. Örgümüzü modeli tekrar kuruyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters ördüm. 2 tersten sonra bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 düz ilmeğimi sola doğru kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamında 2 düz ilmek ördüm. 2 ters. 2 ters ilmekten sonra önce bir artırma, daha sonra sıradaki 2 ilmeğimizi sola doğru düz örerek keselim. Devamında kalan 2 ilmeğimizi de yine düz olarak örelim. 2 ters ilmek, bir artırma, 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. 2 ilmek düz ördüm. Daha sonra sıra sonunda 2 ters ilmek, kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Birinci sıramızı tamamladık arkadaşlar. Aşağıda ne yaptıysak aynısının tekrarını yapacağız. Birinci sırayı bu şekilde kurduk. Model böyle devam edecek. Anlaşılmayan yer olursa videoyu tekrar baştan izleyebilirsiniz. Modelimizin ilerlemiş hali de bu şekilde. Bakın bunu da lastik üzerine yaptım. Bunu şöyle lastiksiz yaptık.
Model böyle arkadaşlar. Bakın gayet güzel. Şöyle yan yan giden ajurlarımız var. Bunda da tekstil tipi lastik uyguladım. Kanalımda var bu lastiğin yapımı. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. İsteyene linkini bırakabilirim yorumlardan. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Bence gayet güzel, şöyle gösterişli bir model. Bu modelden anne yeleği yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz. Yani her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Gayet güzel, gösterişli, yapımı da kolay. Evet, şöyle bırakayım. Daha net görürsünüz. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.